Fıkıh usulü Ömer Nasuhi Bilmen. Fıkıh, sözlükte bilmek, anlamak, kavramak, güçlü bir zekaya dayalı olarak idrak etmek, bir şeyin hakikatine vakıf olmak, kapalı bir şeyin hakikatini derinlemesine inceleyebilmek, kendisine hüküm bağlanan kapalı bir manayı iyice bilmek anlamlarına gelir. Bir terim olarak fıkıh, İnsanın ameli açıdan lehine ve aleyhine olan şer'i hükümleri bir meleke halinde bilmesi demektir. Bir başka tanıma göre ise fıkıh, ameli saha ile ilgili yani ibadetler, cezalar ve muamelelerle alakalı şer'i hükümleri tafsilatlı delilleriyle bilmektir. Bu iki tanım sonuç itibariyle aynıdır. Sözün özü fıkıh, ameli saha ile ilgili şer'i hükümleri tafsili delilleriyle bilip kavramaktır. O halde bu hükümleri bu şekilde bilmeye fekahet ve bu minval üzere bilen kişiye de fakih denir. Fakih kelimesinin çoğulu fukaha şeklinde kullanılır. Fıkıh ilmini öğrenmeye ise tefakkuh denir. Şu halde fıkıh ilmi de ameli konularla alakalı şer'i hükümleri tafsilatlı delilleriyle bildiren bir ilimden ibarettir. Bununla beraber fıkıh ilmi, ibadetler, muameleler ve cezalarla alakalı şer'i meselelerin toplanmış hali diye de tanımlanabilir. İmam-ı Azam Hazretleri fıkhı, marifetün nefsi, ma leha ve ma aleyha, insanın lehine ve aleyhine olan şeyleri bilmesidir diye tanımlamıştır. Bu tanıma göre iman ve ahlak ile ilgili meseleler de fıkıh ilmine dahildir. Ancak her üç alana ait meseleler gitgide genişleyip ve yayılma gösterdiğinden aralarındaki farkı belirtmek amacıyla fıkhın tanımına min cihetil amel açısından kaydı ilave edilmiştir. Böylece iman ve ahlak ile ilgili hususlar fıkhın içine aldığı konuların dışında bırakılmıştır. Bu sebeple bugün fıkıh, kelam ve ahlak ilmi birbirinden bağımsız birer ilim dalı halinde bulunmaktadır. 10. Şeriat. Sözlük anlamı itibariyle şer, şir'a ve meşra'a kelimeleri insanı bir ırmağa veya bir su kaynağına götüren yol manasına gelir. Daha sonraları söz konusu kelimeler dini hükümleri ifade etmek için kullanılmaya başlanmıştır. Çünkü dini hükümlerde insanlar için bir bakıma sosyal ve manevi hayatın temel direği olan bir huzur ve yücelişe eriştirecek ilahi bir yoldur. Şer kelimesi ortaya çıkarmak ve açıklamak, beyan anlamlarına geldiği gibi şeriat, hukuk koymak manasında da kullanılmaktadır. Bununla beraber şer, şeriat kavramıyla eş anlamlı olarak da kullanılır. Şeriat, din ıstılahında şöyle tanımlanır. Cenab-ı Hakk'ın kulları için koymuş olduğu dini, dünyevi hükümlerin tamamıdır. Bu itibarla şeriat, din ile eş anlamlı olup hem ahkâm-ı asliye denilen itikadi meseleleri hem de ahkâm-ı fer'iyye-i ameliye denilen ibadet, ahlak ve muameleleri içerir. Bununla birlikte şeriat kelimesinin sadece fer'i hükümler için kullanımı daha yaygındır. Şeriat kelimesinin çoğulu şerai'dir. Kısacası genel manası dikkate alındığında şeriat, bir yüce peygamber tarafından tebliğ edilmiş olan ilahi kanun demektir. Bu kanunun asıl sahibi olan Cenab-ı Hakk'a şari-i mubin, hüküm beyan eden denilir. Bu kanunu insanlara tebliğ etmiş olan peygambere de şari ünvanı verilir. Buna göre şer'i hükümler, ahkâm-ı şer'iyye ifadesinin kullanıldığı yerde bundan ilahi kanuna dayalı hükümleri anlamak gerekir ve bununla esas itibariyle Kur'an'a, hadise ve icma'a açıkça dayalı olan hükümler kastedilmiş olur.
İslam müçtehitlerinin kıyas ve içtihat yolu ile elde ettikleri istinbat hükümlere ise fıkhi hükümler, fer'i, ameli meseleler adı verilir. Ancak bunlara da özü itibariyle şer'i esaslara dayandırdıkları için şer'i hükümler, ahkâm-ı şer'iyye denilir. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı üzere fıkhi hükümler ya da fıkhi meseleler tabiri her ne kadar özünde fer'i meselelere ait olanı veya içtihada dayalı hükümleri ve meseleleri ifade etse de geniş anlamda hem nas ve icma'a dayalı şer'i hükümleri ve meseleleri hem de içtihat ve kıyasa dayalı hükümleri, meseleleri içine alacak şekilde genel anlamda kullanılır. Usul, asıl kelimesinin çoğuludur. Asıl ise ister maddi olsun, ister manevi bir şeyin temeli, esası, dayanma yeri demektir. Asıl kelimesi tercihe şayan delil, kaide manalarında da kullanılır. İlmi usulü fıkıh. Fıkha dair bilgilerin esası, dayanağı olan bir ilim dalı olup, şer'i hükümlerin detaylı, mufassal ve belli, muayyen delilleri yanında, hikmetleri de fıkıh usulü sayesinde bilinir. Aynı zamanda söz konusu dini hükümler bu belli, muayyen ve somut, müşahhas deliller vasıtasıyla elde edilip istinbat, sabit hale gelir. Fıkıh usulü ilmine hikmet-i teşri'iyye ilmi de denilmiştir. Kaide, kesin, kat'i ve genel, külli bir hükümdür ki birçok tikel, cüz'i hüküm kendisine uygun olur. Çoğulu kavaittir. Mesela kelamda asıl olan hakiki manadır. Sözü bir külli kaidedir. Biz birçok sözü bu kaideye tatbik ederek onların hakiki manalarına göre hüküm veririz. Mesele, genel bir hüküm külli kaziye demektir ki kendisine bir takım tikel cüz'i hüküm uygun olur. Mesela şartlarını bulduran bir vakıf bağlayıcılık lüzum ifade eder denilse bu şartları bulunduran her vakıf bağlayıcılık lüzum ifade eder tarzında bir mesele olur ki bu bir genel hükümdür. Külli kaziye. Bu kural uygulandığında Zeyd'in, Amr'ın veya daha başkalarının şartları dairesinde yapacakları vakfın da bağlayıcılık, lüzum ifade edeceği anlaşılmış olur. Alışveriş, bey, caizdir, kiralama, icare, meşrudur, hibe, menduptur gibi sözler de böyle genel hüküm, külli kaziye mahiyetinde birer meseledir. Delil, üzerinde sahih bir tetkik ve inceleme sayesinde bilinmek istenilene matlubi haberi, ulaşmanın mümkün olduğu şeye denir. Mesela emanetleri sahiplerine iade etmek dinen zorunlu mudur sorusu bu hususta bilinmesi gerekli bir bilgiyi matlubi haberi içerir. Allah size emanetleri mutlaka ehli olanlara vermenizi emreder. Kur'an Nisa suresi 58. Ayeti kerimesi bu hususla alakalı olarak bilinmesi gereken bir delildir. Bu delile güzelce bakınca emanetlerin sahiplerine iade edilmelerinin gerekli olduğunu anlarız. Delil kelimesinin çoğulu edilledir. Deliller, şer'i deliller ve akli deliller şeklinde kısımlara ayrılır. 4 ana delil edille-i erbaa ifadesi ise kitap, sünnet, ümmetin icmağı ve fakihlerin kıyasından oluşur.